Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 37-38 numara keçe tabanlıklı taban tığlama sayılarını, güncel haliyle yaptığım tığlama sayılarını ve bilinmeyen püf noktalarının anlatımını yapacağım. Ara ara böyle yapıyorum, güncelleme yapıyorum. Babet videolarımın arasına böyle sıkıştırıyorum. Bir önceki videoda da yine yeni başlayanlar için örgü taban yapımı tüm detaylarıyla pratik noktalarıyla da sizlerle paylaştım. Önceki videoya da bakarak örgü tabanınızı yapabilirsiniz. Eğer taban, keçe taban ve örgü tabanlı birleştirme yapıyorsanız da bu keçe taban tığlamasını yaparak da tabanlarınızı muntazam bir şekilde birleştirebilirsiniz. Şimdi tabanlığımın markası Rasim Uyar keçe tabanlık. 3 katmandan oluşuyor. Deri, eva ve keçe olarak 3 katmanlı bir tabanlık. Kalitesi de gayet birinci sınıf, çok güzel bir kaliteye sahip tabanlık. Tığ numaram da 1,75 milim. Yine her zamanki gibi ipim nako pırlanta ve başlamak istiyorum. Tabanlık markaları değiştikçe bu boşluk mesafelerinin aralığı ya da sayıları çok fazla da değil. Örneğin 50 ise bu 53 ise diğer başka bir tabanlık markasında bu 49 olabilir. 3 veya 4 en fazla bir fazlalık veya eksiklik gösterebilir. Şu en topuktan ipimi çıkarıp deri kısmı bize bakacak, keçe kısmı arkaya bakacak şekilde tabanıma düğüm atıyorum, ipim içerisinden geçirip eğer direkt taban üzerine babet öreceksek şu ipi şu kenarından yürüterek gizliyorum, ama örgü tabana monte edeceksek şu arkaya atıp örgü tabanın geleceği keçe tarafından gizliyorum. Bu deri tarafını bana çevirmemin e, özelliği ise de şu aradaki derilerin boşluk gözükmemesi için çok muntazam bir görüntüsü oluyor. Deri tarafı bize dönük olduğu zaman hemen şöyle ilmeğimi çıkarıp bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğneyi yaptım. Tabanlıklar arasında da şöyle bir kural yok. Bunu da söylemek istiyorum. Yeni başlayanlar için zaten ustası olanlar bunu bilir. Ayarlıyordur kesinlikle. Birçok arkadaşım biliyordur. Şu aradaki bazı markalarda ya da tabanlıkların aynı marka olsa da numaralarda değişiklik gösteriyor. İmalattan dolayıdır bu kaynaklı. Topukta ya da burunda, örnek veriyorum. Burunda genelde 7 ya da 9 boşluğa 3 batıyoruz. Pardon, 4 batılıyor. Topukta da 3 veya 5 boşluğa 4 batarak ilerliyoruz. Örgücü patik öğrenler için diyorum. Ben bunu şöyle ayarlıyorum. Bazı tabanlarda şöyle bazı boşluklar şu kısımda örneğin çok yakın, burada çok uzak olabiliyor ya da burada çok yakın, burada uzak olabiliyor. Ben de uzak olan varsa çok 4 veya 5 de olduğum zamanlarda oluyor. Yani özelliği şu, boşlukları kapatmam. Bunu ayarlayarak dağıtıyorum. O yüzden de hep boşluk mesafeleri aynı olmasa da bu şekilde yapabilirsiniz. Ve şu aradaki eğer çok uzaksa iki boşluk, buraya 4 değil de 5 de dolabilirsiniz. Bunu söylemek istedim. Ya da çok yakınsa eğer mesafesi 3 değil de illa burunda topukta 3 de olmayabilirsiniz de 2 2 yine ilerleyebilirsiniz. Şimdi 4 battım. Buraya 2 yaparak başladım. Bitişte burayı yine 4 ile bitireceğiz. Ve hemen yanından biraz tığlamayı yaptıktan sonra size ne demek istediğimi anlayacaksınız. 4 iğne batarak toplamda 5 tane deliğe 4 batmış olacağız. Ve yanından 3 tane batarak ilerleyeceğiz. Bu 37-38 numaraya uyumlu, 39'u 40'ı da bu şekilde yapabilirsiniz. 40 numaralarda, 41 numaralarda şu topuktaki 5 ise 7'ye çıkarabilirsiniz. Burunda da örneğin 7 ise 9'a çıkarabilirsiniz. 4 battığınız yerleri. 45 numara falan oldukça da onlar daha büyük tabana girdiği için de burada 3 battığımız yerleri 45-44 numarada 4 batarak da ilerleyebilirsiniz. Burunda ve topukta da 3 battığımız yerlere de 4 yaparak bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani ben böyle ayarlıyorum. Taban tığlamalarımı burun kısmında 5 kalana kadar gelelim. Şöyle bakın, göstermek istediğim
şu deri tarafı dönük olduğu zaman aradaki şu taban kısımları görünmüyor. Gayet kapalı bir şekilde, muntazam bir şekilde ilerliyoruz. Zaten önceki videolarımda hazır taban üzerine de başlamıştım. Bir babetim var birkaç video önce. Şu kenar kısımlarını kapatıyorum tamamen babetimi ördüğümde. Bu şekilde görüntü olmuyor. Alt tarafı da böyle gayet güzel bir şekilde duruyor. Böyle başlarsanız göreceksiniz babetleriniz daha şık ve görüntüsü daha muntazam bir görüntüsü oluyor. Hemen şimdi burunda 5 kalana kadar devam edelim. 3 batarak ilerliyoruz her bir boşluğa. Evet, burun kısmına kadar 3 dolarak geldik. Bakın tam tepeyi saymıyorum. 3 sağdan 3 soldan toplamda 5 demişim sanırım ama 7 tane boşluğa da 4 batacağız yine burada. Diğerine geçiş yaptım. Burundakine de tam tepedekine de 4 batacağım. Eğer çok mesafesi açıksa aralarının 5 batabilirsiniz en tepeye, burunda ve topukta. Dediğim gibi bu tamamen tabanlıkla da alakalı bir durum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 taneye 4 batarak sonra buraya kadar 4 batalım, devam edelim. Evet, bir şöyle göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane boşluğa 4 sık iğne yaptım ve bundan sonra topukta şu 2 tane kalana kadar 3 kez batarak devam edelim, ilerleyelim. Evet, ilerliyoruz. Bakın burada yine 2 kalana kadar 3 batıp hem de sizlerle birlikte birkaç tane daha göstermek istedim. Battım. Şimdi burada kalan 2 taneye 4 tane batacağız. Dört. Sonuna yine geldiğimde bir tane yaptım ve şu ilk yaptığım şu ilmeğe kaydırmayla birleştirdiğimde burada zaten bir ilmekte öyle oluştu, 4 tane ve burası tamamlanmış oldu. Hemen zaten şu anda taban tığlamamız hazır. Monte ettiğimizde hiç ipimizi kesmeden patiğimizin arka tabanındaki dallarından eklemeye, monte etmeye başlıyoruz. Bu tarzda videolarımda bulabilirsiniz. Önceki videolarımda sadece sizlere taban tığlamanın göstermek istediğim şu andaki güncel haliyle bu kadardı arkadaşlar. Markası Rasim Uyar Keçe ve Tabanlık. Instagram'dan aratarak bulabilirsiniz sayfasını ve sipariş verebilirsiniz gayet uygun fiyatlara. Tabanlıklar, benim de şu anda kullandığım tabanlıklar bu şekilde. Keçe tarafı ve deri tarafı dışa dönük bir şekilde taban tığlamamı yaptım. Şu aralardaki boşlukları görüyorsunuz. Hiçbir şekilde şöyle çevirdiğinizde de burada görünen boşluk, örnek veriyorum, şu tarz bir görüntü olmuyor. Bu altta deri olan kısmında. Taban zaten tığlarken hazır direkt üzerine yapacaksanız modeli şu kenarlardan bir önceki, yani en son çektiğim pıtırcık modeli babetimde hazır taban üzerine yaptığım modelde zaten
görüntüde hazır taban üzerine yaptığım için de nasıl tığlaması gerektiğini de oradan bakabilirsiniz. Şu kenarlarını gayet muntazam bir şekilde yaparak ilerliyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.